Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle şahane bir bandana anlatımını paylaşacağım. Gördüğünüz gibi görüntüsü muhteşem, yapımı da çok kolay ve çok keyifli bir bandana modeli olduğu motiflerle oluşuyor. Motifleri birbirine ekleyerek oluşturduğum bu bandanayı sizlerle birlikte yapımını adım adım paylaşacağım. Öncelikle kullandığım malzemeyi size göstermek istiyorum. Şöyle bandanamı da arka planda görün istiyorum. Çok güzel. Sayılara dikkat ettiğiniz sürece böyle muhteşem bir bandana elde edeceksiniz. Şöyle bir koton ip kullandım yine. Bakın, Alize Koton ya da Nako Koton Lüks'le de genelde çalışıyorum bu iplerle. Farklı markaların da koton ipleriyle örebilirsiniz. Renk numarasını isteyenlere şimdi bu renkle öreceğim ben. Şöyle SS alarak ekran resmi, renk numarasını da sizler de bu renkle örmek isterseniz tuhafiyelerden bulabilirsiniz ya da internet sitelerinden. Tığım 3 milim, bu kez bir tık kalın bir tığ kullandım. Motiflerim daha büyük olsun istedim. Böyle daha güzel görüntü oldu. Elimi de çok sık tutmadım arkadaşlar. Şöyle bandanamı arkaya doğru alıyorum. Düzelttim. Bandanam arka fonda görünsün. Biz birlikte hemen yapımına başlayalım. Bu şekilde motifler oluşturacağız. Önce şu uç motifiyle bir tane motif yaparak başlayacağız. Motifimizin tamamını öreceğiz öncelikle. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Hemen şöyle ilk zincir içerisine iki dalına birden şu aradan geçiş yaptım ve kaydırma ilmeğiyle kapattım. Sonra şu ipimi de arkadan yürüteceğim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Tığıma ipimi bir kez dolayıp bu yuvaya ikili trabzan yaptım. Bir kutucuk oluşturdum. 1, 2 zincir çektim. Aynı yuvaya tekrar ikili trabzan yaptım. İkinci kutuyu oluşturduk. Aralarda 2 zincir çekiyoruz ve bu şekilde 8 tane yuva elde edeceğiz. 1, 2, 3, 4. Bu ilk motifi birlikte yapalım. Sonrasında zaten ekleme yerlerine daha çok e, detaylarına gireceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 zincir çektim. Bir yuva daha oluşturdum. 7. 2 zincir çektim. 8.'yi hemen 1, 2, 5 zincir çekmiştik. 3. zincir tepesine kapatıyoruz kaydırma ilmeğiyle. Evet, bu şekilde orta kısmını oluşturduk motifimizin. Hemen şöyle yanındaki yuvanın içerisine kaydırma ilmeğiyle giriş yaptım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. 2 kez tığıma ipimi dolayıp 1, 2, 3 seferde çıktım. Üçlü trabzan yaptım. Yine 1, 2, 3 seferde çıktım. 2 kez doluyorum. 1, 2, 3 seferde çıktım. Çektiğim 4 zincirden sonra 3 tane de üçlü trabzan yaparak burada dörtledik trabzan sayımızı. Hemen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zincir çekiyoruz. Bu çekerken çok elimizi sıkmayalım. Çünkü buralar bizim motiflerimizi birleştirdiğimiz noktalar olacak arkadaşlar. Bu 9 zincirlik yerler şu kısımlar oluyor. O yüzden de orta kısımlarına tam batmak için, rahat batabilmemiz için bu zincirlerimizi, yani genel olarak bandanamızı örerken elimizi çok sıkı tutmayalım. 9 zincir çektim. Tekrar 2 kez tığıma ipimi dolayıp sıradaki yuvaya geçtim. Bakın, buraya 4 tane trabzan yapmıştık. Şimdi sıradaki yuvaya geçiyoruz. Yine buraya da 4 tane üçlü trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3 seferde çıkıyorum. 3 seferde çıktım. Video biraz uzun olabilir. O yüzden de çok uzatmak istemiyorum. Hani böyle çok yavaş da kalmak istemiyorum. Çok basit motifler aslında, çözmesi de kolay. Şimdi 9 zincir çekmiştik. 1, 2, 3 zincir çekiyoruz burada. Yine 2 kez tığıma ipimi doladım. Sıradaki yuvaya, yani 3. yuvaya böyle 4 tane üçlü trabzan yapacağız yine.
2 3 4. Yine 9 zincir çekiyoruz. 2 3 4 5 6 7 8 9. Yine 2 kez doladım sıradaki yuvaya. Yine 4 tane üçlü trabzan yapacağız. 3 seferde çıktığımız üçlü trabzanlarımız. 2 3 4. Bakın böyle köşelerimizde 9'ar zincirlik boşluklar olacak. Aralarda 3 zincir çekeceğiz. 1 2 3 zincir yine çektim. Hemen sıradaki yuvaya yine 4 tane üçlü trabzan yapacağız. 2 3 4. Şimdi yine 9 zincir çekiyoruz. 3 4 5 6 7 8 9. Tekrar tığıma ipimi 2 kez doluyorum. Sıradaki yuvanın içerisine 4 tane üçlü trabzan. Yani her yuvaya 8 yuva oluşturduk. Her yuvaya 4 tane ikili trabzan denk gelecek. Aralarda da 9 zincirle önce başlıyoruz. Arada 1 3 zincir, 1 9 zincir, 1 3 zincir, bu şekilde 4 köşemizde 9 zincirlik şöyle köşelerimiz oluşacak. Aralardaki zincir sayımız şunlar, 3 zincir olacak. 4 tane de bu şekilde üçer zincirlik boşluklarımız olacak. Yine 9 zincirdi buradaki yuvamız, şimdi 3 zincire yanından 3 zincirle devam ediyoruz. Yine aynı sıradaki yuvaya 4 tane üçlü trabzan yapıyoruz. Bu motiflerle çok farklı battaniyeler örebilirsiniz. Hırkalar şahane olur, yazlık bluzlar, şal olarak değerlendirebilirsiniz. Çok güzel bir motif. 3 4 5 6 7 8 9. Hemen şöyle bakın, sıradaki son yuvamız oluyor. Yine 4 tane üçlü trabzan yaparak motifimizin sonuna doğru gelmiş olduk. Bakın, son 3 zincirlik boşluğumuzu oluşturuyoruz. Ne yapmıştık? 4 zincir çekmiştik şu başlangıçta. 1 2 3, tam 4. zincir tepesine bu şekilde kaydırma ilmeğiyle kapattım. İpimi burada kesiyorum. Şöyle ipimi de ince bir tığla, daha ince bir tığla önce şöyle öne doğru alıyorum. Sonra şu kısımdan arkaya alacağım. Bu şekilde bir kere göstereyim. Hep böyle gizliyorum ben ipimi. Arkadan da birkaç sefer şöyle yürütüyorum ilmekler arasından. Hiç fark etmiyor. Sonrasında kalan ipimizi burada kesiyoruz. Evet. Bakın, ipimi gizlediğim yer hiç de belli bile olmuyor. Bu şekilde motiflerimiz olacak. Şimdi ilk motifimi tamamladım. Bu uçtaki tam köşe noktamız. Şimdi bu motifimizi biz ekleye ekleye önce şöyle 2 tane yanına ekleyeceğiz. Sonra orta kısmına, sonra yanlara, bu şekilde arttırarak ilerleyeceğiz. Şimdi hemen ikinci motifimi ben yapıyorum. Aynı bu şekilde başlangıçtaki yaptığım gibi ve ekleme kısmında birlikte eklemeye devam edelim. Evet, şimdi bakın, motifimi aynı ilk yaptığım motif gibi 8 yuva oluşturup 4 zincirle üçlü trabzan yaptım. Sonrasında 3 tane, arada 9 zincir çektim. Tekrar ikinci yuvaya, sıradaki yuvaya 4 tane üçlü trabzan. Arada 3 zincir çektim. Yine sıradaki yuvaya 4 tane üçlü trabzan yaptım. Ve şimdi burada 3 zincirden sonra 9 zincirlik bu şekilde bir yani 9 zincirlik yuvamız geldi sıraya. Şimdi burada eklemesini yapacağız. 4 zincir çekiyorum. Ben motifimin ters tarafını çevirip ekleme işlemini yapıyorum. Benim daha çok kolayıma geliyor. Sizler farklı bir stilde eklemeniz varsa o şekilde de yapabilirsiniz. Hemen çevirdim arkadaşlar. 9 zincirlik herhangi bir köşeye, zaten ilk motifimiz olduğu için bakın ilk zincirden sayıyorum. Şöyle 1 2 3
4, 5. zincir içerisine, yani 9 taneydi. Sağda ve solda 4 tane kalacaktı ama ortadaki 5. zincir içerisine şöyle kaydırma ilmeğiyle kapattım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. 2 kez tığıma ipimi doluyorum ve çevirdim. Ördüğümüz motifi çevirerek sıradaki yuvaya yine devam ediyoruz motifimizi örmeye. 3-4 tane üçlü trabzan yapacağız. Yani buradaki köşemizi ekleyerek motifimizi örüyoruz. İlk köşemi, yani ilk ekleme, ikinci köşemizi ekledik biz. 9 zincirlik olan kısımdan bahsediyorum. Şimdi 4 tane üçlü trabzan yaptıktan sonra sıradaki 3 zincirlik boşluğumuz olacaktı. Burada da 3 zincir çektiğimiz için eklerken bir zincir çekiyorum. Tekrar çevirdim. Bakın arkadaşlar, tersi. Hemen bu sıradaki 3 zincirlik yuvaya tam içerisine, orta kısmına batmanıza gerek yok. Ama isterseniz de batabilirsiniz. Buraya yine kaydırma ilmeğiyle sabitledim. Bir zincir çekiyorum ve yine motifimi çevirerek 2 kez tığıma ipimi dolayıp sıradaki yuvaya yine 4 tane üçlü trabzan yapıyoruz. Buraları hızlı geçeceğim. Evet. Şimdi 1, 2, 3, 4. Motifimizi eklerken yine bu tarafına çevirdim. Bakın köşemize geldik 9 zincirlik olan kısmına. 1, 2, 3, 4, 5. Şu dişleri sayıyorum ben arkadaşlar, görünen. Bakın 1, 2, 3, tam ilki dibinde olduğu için ilk zincirimiz biraz küçük olabilir. O yüzden bunu atlamayalım. 1, 2, 3, 4, 5. Ters kısmından belki biraz saymak zor olabilir. O yüzden size hangi kısımdan saydığımızı göstermek istiyorum. Zaten böyle yaptığınızda şu ortalanmış olacak. Yine kaydırma ilmeğiyle kapatacağım. Tekrar. Evet. 1, 2, 3, 4 zincir yine çektim. Çok sıkı çekmeyelim zincirlerimizi. Motifimi yine çevirdim. Bakın 2 kez tığıma dolayıp sıradaki yuvaya 4 tane üçlü trabzan yapacağım. Buraları yine hızlı geçiyorum. Evet, şimdi bu köşesini eklemiş olduk, kenar kısmını motifimizin. Devam ediyoruz, motifimizi tamamlıyoruz. Şimdi 3 zincir çekiyorum. Sıradaki yuvaya 4 tane üçlü trabzan. Bir, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zincir. Zaten motifimizin sonundaki yuvaya da 9 zincir çekerek geçiş yapıyoruz. Bu hep böyle denk gelecek. Başlarken ilk köşemiz 9, biterken de son 4 tane trabzanımızı 9 zincirle yapıyoruz. Evet, 4 tane üçlü trabzan, en son 3 zincir çekerek 1, 2, 3, 4. Yani ilk motifimizi nasıl ördüysek aynı şekilde bunu da kapatıyoruz. Bir zincir çektim ve ipimi kesiyorum. Yine ipimi ilk gösterdiğim motifteki gibi temizliyoruz. Bakın burada ilk motifimi oluşturdum. Şimdi şu kısma bir tane motif ekleyeceğiz. Hemen ipimizi temizleyelim. Yine motifimizin orta kısmını yaparak şu 3 yani ikinci köşe kısmına kadar örelim. 9 zincirlik ikinci köşemize geldiğimizde bu ikinci köşemizde 9 zincirlik köşemizde eklememizi yapacağız yine arkadaşlar. Evet, yine bakın ilk 9 zincirlik köşemi yaptım. Arada yine 3 zincirlik bir boşluk. İkinci 9 zincirlik köşemize geldiğimde 4 tane zincir çektim. Şimdi yine tersini çevirdim motiflerimin. Bu kez bu tarafına doğru, yani bir V oluşturacağız. Motifimize şu kısımdan eklemeye başlayacağız. Hemen motifimin bu köşesine, yine 9 zincirlik köşesine geçtim. 1, 2, 3, 4, 5. zincir içerisine kaydırma ilmeğiyle kapattım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Çeviriyorum. 2 kez tığıma ipimi dolayıp sıradaki yuvaya 4 tane üçlü trabzan yapıyorum.
Evet. Şimdi bir zincir çektim. Çevirdim. Bakın arkadaşlar, düz tarafı değil, ters tarafını motifimin hemen sıradaki 3 zincirlik boşluğa yine kaydırma ilmeğiyle kapatıp bir zincir çektim. Geriye yine çevirdim düz tarafını. Motifimin sıradaki yuvaya yine üçlü trabzan yapıyoruz. 4 tane. Yine 1 2 3 4 zincir çektim. Çevirdim. Bakın tam köşe noktasına geldik. Hem bu köşeden buraya sabitledik burayı. Şimdi yine aynı orta noktayı buluyorum. Ben de bu köşeye tam ortasına sabitliyorum kaydırma ilmeğiyle. 1 2 3 4 zincir çektim. Çevirdim, yine sıradaki yuvamın içerisine 4 tane üçlü trabzan yaparak devam ediyoruz. Ekleme işlemini tamamladık. Bu sırada köşe kısımları olduğu için şimdi bu şekilde sadece bir kenarlarını ekliyoruz. 1 2 3 zincir, sıradaki yuvaya geçtim. 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir. Hemen son yuvamıza da 4 tane üçlü trabzan yapıyoruz. Ördükçe, motifleri birleştirdikçe o kadar bir güzel görüntüsü oluyor ki bandananın. Şimdi pek fazla modeli kendini göstermiyor ama motifler eklendikçe çok güzel bir görüntüsü olacak. Siz de göreceksiniz. Birlikte örmeye devam edelim. Hemen son 3 zincirimi yapıyorum. 1 2 3 dördüncü zincir tepesine sabitliyorum ve bir zincir çekerek buradaki ipimi kesiyorum. Aynı yöntemle ipinizi biraz çekin şöyle. Burası sıkılaşsın şu düğüm. İpimizi temizleyeceğiz. Bakın yine motifimizi ekledik. Kendini göstermeye başladı modelimiz. Şimdi yine ne yapıyoruz? Bu köşelere birer tane ekleyeceğiz. Birer tane yine aynı tek kenarlarını ekleyeceğiz bu köşelere. Sonrasında şu orta kısma bir motif ekleyeceğiz. Zaten 3 motif daha gösterdiğimde bir üst sırada aynı şekilde ilerleyecek. Yani tekrarı gibi olacak. Arttırmalı bandanalarımız nasılsa bu modelde de sadece motifle yapacağız. Aynı bu sıralarda yaptığımız eklemeler gibi bir üst sırayı da aynı şekilde eklemeye devam edeceğiz. Ben şimdi hemen yine motifimin hazırlayıp ekleme aşamasında birlikte yine ekleyeceğiz. Evet arkadaşlar, yine aynı motifimi aynı önceki motiflerim gibi buraya kadar getirdim. 1 2 3 4 zincir çektim. Yine çeviriyorum. Bakın şu köşeye, şu kısma kapatacağım. Tek kenarını 1 2 3 4 5. zincir içerisine yine tam köşeden kaydırma ilmeğiyle birleştirdim. 4 zincir çekip 2 kez tığımı doluyorum ve çeviriyorum. Yönlerine dikkat edin, çevirdiğim yönlere. Hemen sıradaki yuvaya 4 tane üçlü trabzan yapıyoruz. İlk etapta 3 motifle bandanamızın yönünü belirledik. Sonrasında da önce kenarlardan sonra orta kısımlarından motiflerimizi ekleyerek devam edeceğiz. Bir zincir çektim, yine çevirdim. Bakın. Bandanamı çevirdim. Hemen sıradaki şu 3 zincirlik boşluğa kaydırma ilmeğiyle kapattım. Kaydırma ilmeğiyle yine bir zincir çekerek sıradaki yuvaya 3 tane 3 seferde çıktım. 4 tane üçlü trabzan yapacağım. Bir 2 3 4 zincir çektim. Bakın buradaki köşeye geldim. 1 2 3 4 5 zincir, tam 5. zincir içerisine kapatıyorum. 1 2 3 4 zincir çektim, çevirdim.
sıradaki yuvaya 4 tane üçlü trabzan yapıyoruz. Yine kenar kısmını kapattık. Bir motif de diğer kenarına ekleyeceğiz. Sonrasında orta kısmındaki motifimizi ekleyeceğiz. 3 zincir çekiyorum. Yine bakın kenarı kapattım. Şimdi motifimize devam ediyoruz örmeye. 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Son yuvamıza 4 tane üçlü trabzan, üç zincir çekerek yine 1 2 3 dördüncü zincir tepesine kapatıyorum. İpimi şöyle sıkıyorum ve temizliyorum. Bakın şimdi buraya doğru 3 tane trabzan motifimiz oldu. Şimdi bir tane daha motif hazırlıyoruz hızlıca. Şu köşeyi ekleyeceğiz. Sonrasında aradaki motifimizi buraya yerleştireceğiz. Sonrasında zaten arka planda birlikte ilerleyeceğiz. Bu bandanamın üzerinde de göstereceğim sizlere. Hemen motifimizi hazırlayalım ve buradaki motifimizi de ekleyelim. Yönünü çevirdim. Hatta şu ters tarafından bu taraftakini bu şekilde eklemiştik. Bu köşeden başlayarak bu tarafta da bu iç kısma bakan köşeden başlayarak ekleyeceğiz. Motifimizi hazırlayalım gelelim. Evet, yine aynı yere kadar ördük motifimizi. Şimdi bu köşeden ters tarafından yine içe bakan köşesinden sayıyorum. 1 2 3 4 5. zincir içerisine, pardon, 4 zincir çekmeyi unutmuşum arkadaşlar. Önce 4 zincir çekiyorum. 1 2 3 4, tam 5. zincir içerisine kapatıyorum. 1 2 3 4 zincir çektim. Hemen geriye çevirip motifimi sıradaki yuvaya 4 tane üçlü trabzan yapacağım. Aslında buraları da çözmüş olmamız gerekiyor ama ben yine bu motifi yanları gösterdim. 2 tane, bir tane de orta kısmı gösterdikten sonra artık birlikte ilerleteceğiz. Şimdi bir zincir çektim. Bakın çevirdim. Hemen sıradaki 3 zincirlik bu yuvaya kapattım. Bir zincir çektim. Yine tekrar çevirip motifimizi örmeye devam ediyoruz. Sıradaki yuvaya 4 tane üçlü trabzan yapıyoruz. Pembe renginde çok güzel görünüyor. Çok canlı, cıvıl cıvıl. Çok sevdim o rengini de. Hemen 1 2 3 4 zincir çektim. Köşemize 1 2 3 4 5. zincir içerisine sabitledim. 1 2 3 4 zincir. Yine motifimizi örmeye devam ediyoruz. Bir iki üç zincir, sıradaki yuvaya 4 tane üçlü trabzan, bir iki üç dört beş altı yedi sekiz dokuz zincir. Son yuvamıza yine 4 tane üçlü trabzan. Yani başlangıçlarımız, sonlarımız hep aynı motifimizde bu şekilde ilerliyoruz. Hiçbir farklılık yok. Yani diğer motifte bu şekil farklı bir önceki bir sonraki motifte farklı bir teknik uygulayacağım diye bir şey yok. Eklemelerimizde gördüğünüz gibi aynı şekilde ilerliyor. Motiflerimiz de aynı devam ediyor. İpim düğümlenmişti. O ipimin düğümünü açıp geldim. Son 3 zincirimizi çekerek 1 2 3 4.
zincir tepesine sabitledim. İpimi burada kesiyorum. Evet, şimdiden 5 motife ulaştık. Dediğim gibi çok zevkle, keyifle örülen bir model arkadaşlar. Hemen ipimi temizliyorum. Yine aynı bir motif hazırlayıp orta kısmını ekleyeceğiz. Yani şu köşeyle şu köşeyi birleştirip bir motif buraya yerleştireceğiz arkadaşlar. Evet, yine motifimi hazırladım. 4 zincirimi çektim. Bakın düz tarafı, ters tarafını ben çeviriyorum. Pardon, çok özür dilerim. Kameraya vurdum. Elim kameraya çarptı. Şöyle şu köşeye, yani ikinci motifimizden yandan saydığımızda ikinci motifimizin tam köşe kısmı bura oluyor. Zaten iki köşeyi birleştirdiğimizde 4 zincirimi çektim. Şu orta kısma sabitliyorum. 2, 3, 4 zincir çektim. Çeviriyorum. Sıradaki yuvaya 4 tane üçlü trabzan yapıyorum. 3, 4. Bir zincir çektim, çevirdim. Hemen sıradaki 3 zincirlik yuvaya kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum. Tekrar çevirdim. Sıradaki yuvaya 4 tane üçlü trabzan yapıyorum. 3, 4. Bir, iki, üç, 4 zincir çektim, çevirdim. Bakın tam orta noktasına geldi. Köşe noktası 3 motifimizin birleşti. 1, 2, 3 motifi birleştirdik. Şimdi bu dördüncü motifimizi de hemen buradaki noktaya birleştiriyoruz. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Yine çevirdim. Sıradaki yuvaya 4 tane üçlü trabzan yapıyoruz. Evet, bir zincir çektim. Yine çevirdim. Bakın sıradaki, şimdi bu taraftaki motifimize geçtik. 3 zincirlik bu boşluğa kapattım. Bir zincir çektim. Hemen sıradaki yuvaya yine 4 tane üçlü trabzan. Bir, 2, 3, 4 zincir çekiyorum ve hemen yine buradaki motiflerimizin iki motifimizi birleştirdiğimiz noktaya kapatıyorum. 3, 4 zincir çektim. Tekrar çevirdim. Son yuvamızın trabzanlarını örüyoruz. 3, 4. 1, 2, 3 zincir çekiyoruz. Yine sonunda yaptığımız işlemi 1, 2, 3. Dördüncü zincir tepesine kapatıyorum. Bir zincir çektim. İpimi kestim. Evet, bakın orta kısmı birleştirdik. Burası düz taraf oluyor arkadaşlar. Biz buradan başladık eklemeye. Şu kısımdan, şu köşeden başlayarak geldik. Sonra ikinci 9 zincirli köşemizi tam bu uç noktasına, şuradaki ortadaki noktaya birleştirdik. Geldik. Üçüncü 9 zincirli köşemizi de yani ilk zaten başlarken motifimizi ikinciden başlıyoruz. Burası da sonuncu diyelim. Sonuncu 9. zincirlik yuvamızı da buradaki motifimize birleştirip tamamladık. Toplamda 6 motif şimdiden ördük. Şimdi bundan sonrasını biz birlikte yapacağız. Çünkü şu ana kadar da 30 dakikayı geçmiş videomuz. Ben yani tek tek bunları gösterdiğim zaman inanın ki video belki 2 saat, belki 2,5 saat sürecektir. O yüzden de buradaki, çünkü yarım motiflerimiz var en son noktada, bunları da göstereceğim sizlere. Bu motiflerimizi artık birlikte yapacağız. Şimdi biz nereyi yaptık arkadaşlar? Şöyle açarak bandanamı göstermek istiyorum.
Şimdi önce bir motifle başladık. Bu motifimizin sonra 2 tane yanlardan ekledik. Sonra tekrar bir tane bu yana bir tane bu tarafa ekledik. Şimdi bizim yaptığımız en son işlem şu ortadaki motifi buraya ekledik ve kapattık. Toplamda 6 tane motif yaptık. Şimdi üst sıraya geçeceğiz. Üst sırayı da aynı şekilde ilerleteceğiz. 1, 2, 3'tü bizim yandaki motiflerimiz. Şimdi dördüncü motifimizi bu yana ekleyeceğiz. Sadece bir yanını, bir köşesini. Yine aynı şekilde dördüncü motifimizi bu tarafa ekleyeceğiz. Sonrasında arkadaşlar şu araya 2 tane aynı şöyle göstermek istiyorum. Yine araya bir bu yana bir bu yana eklediğimiz zaman dördüncü motiflerimizi araya da şimdi yaptığımız şu motif gibi şu kısımlardaki motifleri eklemesini yapacağız. Aynı yani hani nasıl yapacağım diye telaşa kapılmayın. E, Bizim şimdi bir üst sırada yaptığımız motifleri, dördüncü motifleri şu motiflere eklerken ki yani geriye sarın, hani aklınız karışmasın diye nasıl eklediysek aynı dördüncü motifleri de bu motiflere eklediğimiz gibi yani şu kenar motifleri nasıl eklediysek onları da aynı ekleyeceksiniz. Geriye sarıp bunu izleyerek devam edebilirsiniz. Geldik şimdi şu orta motiflere, üstteki iki motiflere. Çünkü her sırada 3'tü 4 diye artırarak gidiyoruz motiflerimizi. Bu orta iki motifi de yine yanlardaki dördüncü motifleri ekledikten sonra aynı bu şekilde nasıl eklediysek bunu yine o sistemle ilerleyeceksiniz. Yine geriye sardırıp videoyu yine buna bakarak bu şekilde iki motifimizi de şu aralara denk gelecek. Bakın zaten üstte belli yerleri şu köşelerden ekleyeceksiniz bu aradaki iki motifi. Sonrasında dördü de bitirmiş olacağız. Sonra yine bir üst sıraya geçeceğiz. Yine aynı şekilde 1, 2, 3, 4 dedik. Sonra kenarlarına sağ ve soldan birer tane yanlardan motif ekleyeceğiz. Yine ortadan 1, 2, 3 tane aralara motiflerimizi yerleştireceğiz. Sonrasında 5'te tamamladık. Ben 5'e kadar ördüm bandanamı. Yanlardan 1, 2, 3, 4, 5. Yine üst taraftan 2, 3, 4, 5 motifle bitirdim. Ölçüsü gayet standart yetişkinlere göre çok rahat kullanılabilecek bir ölçü. 7 yaşa kadar da 7 yaştan sonra çocuklar için de gayet kullanışlı 5 yaş hatta. Ama daha küçük yapmak isterseniz bunu 4 motifte bitirebilirsiniz. 4 motifte bitirip zaten şu yarım motiflerimizi eklerken de aynı şekilde 4 motifin üzerine eklediğim zaten göstereceğim bandanamızı tamamladıktan sonra eklediğim şekilde ekleyerek bitirebilirsiniz. Bunu daha büyük model hani şal ya da başka bir şey de yapmak isterseniz dediğim gibi şal modeli yapmak isterseniz daha büyük aynı bu sistemle artırarak devam ederek modelinizi istediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. Şimdi hemen ben arkada sizlerle birlikte motiflerimi hazırlayacağım hızlıca. 5 motif olana kadar yandan da önden de 5 motif olana kadar devam edelim. Bu kısma kadar ne yaptıysak izleyerek geri sardırıp izlersek adım adım dikkatlice çok basit bir yöntem. Hatta birçoğunuz da çözmüş olup hiç geriye bile sardırmadan motifleri ekleyerek devam edelim. Sonrasında da yarım motiflerimiz var. Bakın şu ön kısımlarını düzleştirmek adına yarım motiflerimiz var. Bunları da tamamlayıp bandanamızın sonuna doğru yaklaşmış olacağız. Hızlıca örelim gelelim. Sizlere de bana da kolay gelsin. Evet arkadaşlar bakın tamamını ekledim motiflerimin. 5 5 ortalardan 5 motifimiz tamamlandı. Şimdi kenardaki şurada gördüğünüz bakın şu yarım motiflerimizi yapacağız. Hemen ilk motifimizi yaparak başlayalım. Çok güzel oluyor bandanamız. İlk motifimi yaparak şu kısımdan toplamda 6 tane yarım motifimiz olacak. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Kenarlara da birer tane motifimiz gelecek. Hemen hızlıca başlayalım ve bu motiflerimizi de tamamlayalım. Tığımı ipimi alıyorum ve 5 zinciri yine aynı motiflerimizde yaptığımız gibi 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Hemen ilk zincir içerisine sabitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Aynı motif sadece bu motifimiz 4 yuvadan oluşacak. Yarım olduğu için şu arkadaki ipi de alıp
Arada yürütelim. 2 zincir çektim. Tekrar aynı yuvaya bir yuva daha oluşturdum. 2 zincir çekiyorum. 4 tane bu şekilde yuva yaptık. Hemen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. İlk etapta 13 zincir. Bu ilk motifimizde ve son motifimizde bir kez olacak. Başlangıçta ve sonda. Tam köşe kısımlarına, şu kısımlara denk geleceği için 13 tane zincir çekiyorum ve bu kısma sabitledim arkadaşlar. Sabitlemeden 13 zinciri çekip sabitlemeden şöyle 2 kez başını alıyorum. Yine 2 4 tane üçlü trabzan yapıyoruz. Bu kısmı arkadaşlar. Şimdi 1 2 3 zincir çekiyorum. Yine sıradaki yuvaya 4 tane üçlü trabzan yapıyoruz. Ve şimdi 1 2 3 4 zincir çektim. Bakın şu şekilde bu taraftan ters tarafını yine alıyorum. Şu köşemize düz olan, yani motiflerimizin bu kısmını tam göstermek istiyorum ki nereye yapacağınızı görün. 1 2 3 4 5.'ye yine sabitledim. 1 2 3 4 zincir çektim. Çeviriyorum. Hemen sıradaki yuvaya 4 tane üçlü trabzan yaptım. Bir zincir çektim. Bakın çeviriyorum. Sıradaki 3 zincirlik yuvaya kapattım. Bir zincir çektim. En sonuncu yuvaya geçtik. Dört tane üçlü trabzan yaptık. 1 2 3 4 zincir çektim ve bu köşeye geldim. Yani yan tarafına bunu eklemiş olduk. 1 2 3 4 5.'ye 1 2 3 4 sabitledik 5. zincir içerisine. 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir çekerek yine bu yarım motif olduğu için şu aynı yuvaya, son yuvaya kaydırma ilmeğiyle birleştirdik. Bakın bu şekilde 9 zincir çekerek buraya birleştirdik ve ipimi kesiyorum. Yine iplerimizi temizleyelim. Bura ilk köşemiz oldu. Bu 13 zincirlik tam köşeye gelecek. Bir de en son motifimizi, buradaki son motifimizi yaparken en sonda yine 13 zincirlik böyle bir köşe oluşturacağız. Hemen tekrar yine şöyle ortayı yapalım. Yine ekleme işlemine geçelim arkadaşlar. Yine 5 zincirle aynı 4 tane yuva yaparak gelelim. Sonrasında da bu sırasıyla ters tarafını ben size tutarak bu kısımdan yine bakın en son 9 zincir çekip buraya köşeye sabitlediğimiz kısımdan yine ekleme işlemine devam edeceğiz. Aynı noktadan birleştirerek yarım motiflerimizi hemen orta kısmı yapalım, devam edelim. Evet, 4 tane yuvamızı yine yaptık. 5 zincir içerisine boşluğa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir çektik. Hemen ne yaptık? En son motifimizi, yarım motifimizi birleştirdiğimiz köşe burasıydı. Bu köşeden yine buraya birleştirdik. 9 zincir sonrası 1 2 3 4 zincir çekip çevirdim motifimi. İlk yuvaya 4 tane üçlü trabzan yapıyoruz.
Bir zincir çektim. Yine çevirdim motifimi. Sıradaki bu 3 zincirlik yuvaya bakın. Şu boşluk orta kısma denk gelecek bu motifimiz. Bir zincir çektim. Yine çevirdim motifimi. Sıradaki ikinci yuvaya yine 4 tane üçlü trabzan. Bir, iki, üç, 4 zincirlik boşluğa geldik. Tam bu orta kısmı bakın. 3 motifimizin birleştiği nokta. Buraya da birleştirdik. 4 zincir çekip tekrar çevirdim. Üçüncü boşluğa geçtik yarım motifimizin. Yine buraya 4 tane üçlü trabzan yapıyoruz. Bu yarım motif olduğu için tam bu orta köşeleri başlangıçtan itibaren eklemeye başlıyoruz arkadaşlar. Normalde bütün motiflerimizde iki köşe oluşturduktan sonra şöyle üçerli trabzanlarımızı şu kısımdan sonra başlıyorduk. Burada hemen ilk başından itibaren eklemeye başlıyoruz. Şimdi bir zincir çektim. Tekrar bakın diğer motifin yan kısmına kapatıyorum. 3 zincirlik boşluğa bir zincir çektim. Son yarım motifimizin son kutucuğunu dolduruyoruz. Yani 4 tane üçlü trabzanımız olan kısmı yapıyoruz. Evet. Şimdi 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Hemen 2 3 4 5. Şöyle sayayım tekrar. Köşeye geldik. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 başlangıçlarda ve kapanışlarda 9 zincirle kapatıyoruz motiflerimizi. Hem başlarken 9 zincir, şu şekilde göstermek istiyorum. Şu kısımlar oluyor 9 zincirli kısımlarımız arkadaşlar. Başladığımız 9 zincirle başlamıştık. 9 zincirle yine aynı en son yuvaya sabitliyoruz. Kaydırma ilmeğiyle. Bu motifimizi de ekledik. Hemen yine üçüncü motifimizi de orta kısmına ayarlayalım. Bir tane daha gösterip bakın çevirelim. Bu şekilde köşe kısımları ilerleyecek. Şimdi diğer motifimizi yine en son bakın 9 zincir çekip buraya sabitledik. Bu köşemizi üçüncü motifimizi yine bu köşemizden başlayacağız. 9 zincir çekerek sonra bu boşluğa, sonrasında bu boşluk, aradaki tam orta noktası 3 motifin birleştiği nokta, sonrasında bu motifin yan kısmına ve en son motifimizi bu köşede tamamlıyoruz ekleyerek şu kısmı. Şu motiflerden bahsediyorum. Hemen ortasını hazırlayalım. Bir tane daha göstereceğim. Sonra en son motifte yine birleştirmeyi devam edeceğiz. Evet, yine 4 tane yuva yaptım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir çektim. Hemen 9 zincire en son birleştirdiğimiz bu köşeye sabitliyorum. Yani kapattığımız köşe 1 2 3 4 zincir çekiyorum ve çevirip motifimin ilk yuvasına 4 tane üçlü trabzan yapıyorum. 2 3 4 bir zincir çektim, hemen yan tarafına kapatıyorum, bir zincir çekiyorum, sıradaki ikinci yuvaya yine 4 tane üçlü trabzan yapıyoruz. Bir 2 3 4 zincir çektim, tam 3 motifimizin birleştiği noktaya, tam bu ortaya kapatıyorum. Sonrasında 1 2 3 4 zincir, yine çevirip
Üçüncü yuvamıza da tekrar 4 tane üçlü trabzan yapıyoruz. Bir zincir çektim. Diğer motifimizin yan tarafına geçtik. Bakın tam orta köşe noktasını oluşturduktan buraya battık. Sonrasında bu motifin kenar kısmına kapatıyoruz ekleme işlemlerini. Son yuvamıza yine 4 tane üçlü trabzan yapıyoruz. Ve 1 2 3 4 zincir çektim. Bu motifimizin köşesine, yani bir sonraki motifi başlayacağımız burası. 1 2 3 4. Evet, 4 zincirle şimdi 1 2 3 4 5.'ye sonun köşemizi de sabitliyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Çevirdim. Motifimizin düz yüzünü 9 zincirle yine son yuvamıza kaydırma ilmeğiyle kapatıyorum ve ipimi kesiyorum. Bir zincir çekip ipimizi kesiyoruz. İplerimizi de temizleyelim. Bakın 9 zincir çektim, buraya sabitledim. Yine başlangıçta 9 zincir çekiyorum. İlk buraya batarak bu köşemize, sonraki motifimizden bahsediyorum. 9 zincir çekerek ilk bu köşemize batarak sonrasında aynı şekilde buraya kadar ekleyerek motifimizi geliyoruz 4 yuvadan. 4 yuvayı zaten önceki yuvayı buraya, sonra buraya, sonra buraya derken bu köşede bitiriyoruz. 2 köşeye daha bu şekilde motifimiz gelecek. 1 2 tane daha öreceğiz. Yani 3 tane yaptık yarım motifimizi. 4 5.'yi buraya, 4.'yü buraya yapıyoruz. En son 6.'yı yine şu yan tarafına ekleyeceğiz. Bu 6.'yı yine birlikte ekleyelim. 2 ara motifimizi zaten nasıl yaptığımızı gösterdim. Aynı bu motife bakarak bunu da bu şekilde yapabilirsiniz. Hemen 2 motif ekleyip son motifimizi de birlikte yapalım. Evet, son 6. motifin, yarım motifimizin 4 tane 5 zincir çekerek bu ortaya 4 yuva yaptım. Hemen çeviriyorum ters tarafını, bakın. Ekleye ekleye geldim. Toplamda bu köşeden yan tarafına bir tane ekledik. 2, 3, 4, 5, 6.'yı yine hemen en son eklememizi yaptığımız köşeden bu motifimizi en son bu köşeye birleştirerek kapatmıştık. Pardon, 9 zincir çekmeyi unuttum. 3 4 5 6 7 8 9 zincir çekiyorum. Yine aynı köşe noktasına birleştirdim. 4 zincir çektim. Tekrar şöyle motifimin çevirip ilk yuvasına 4 tane üçlü trabzan yapıyoruz. Yine aynı, bir değişiklik yok. Sadece hani ilk başta 13 zincir çekmiştik, o kısmı göstermek için. Bu motifi de göstereceğim sizlere. Hemen çevirdim. Bir zincir çekip bu motifimizin yan tarafına sabitliyorum. Bir zincir çektim. Yine şöyle çevirmek istiyorum. Sıradaki yuvayı 4 tane üçlü trabzanla örüyoruz. 1 2 3 4 zincir çektim. Bakın, 1 2 3 4 5.'ye sabitledim. 1 2 3 4 zincir çektim. Yine çevirdim. Sıradaki yuvaya yine 4 tane üçlü trabzan yapıyorum. 1 2 3 zincir çektim. Artık eklenecek bir kısım yok arkadaşlar. Ekleme işi bitti. 3 zincir çekiyoruz. Sıradaki yuva içerisine, son yuvamıza
4 tane üçlü trabzan yapıyoruz ve sonrasında bakın ilk başta yaptığımız gibi aynı şu son 13 zincirlik kısmı yapacağız. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 zincir çektim ve aynı son yuvaya şöyle kapatıyorum. Bir zincir çektim. Burada ipimi kesiyorum ve bandanamızın motifli kısımlarını tamamlamış olduk. Bakın göstermek istiyorum. Ben çok keyifle ördüm. İnanın hiç zaman da almıyor. Şu anda 2 saat, yaklaşık 2 saatte bunu ördük. O da size video ile gösterdiğim kısımlar biraz daha uzun sürüyor. Yani kamera arkasında daha da az zamanımı alıyor. Hemen bu ipimi temizliyorum. Şu köşeden bağcık kısmını örüyoruz. Sonrasında bağcıklarımızla kenarlarını, ön tarafını sık iğne ile geçiyoruz. Bu köşede yine bir bağcık oluşturup bandanamızı tamamlayacağız. Hemen ipimi temizleyip geliyorum. Evet, şimdi düz tarafı, bu kez bana doğru olan tarafı arkadaşlar. 1 2 3 4 5.'ye şu kenarda oluşturduğumuz 13 zincirlik kısımdan bahsediyorum. 1 2 3 4 5. zincir içerisine ipimi sabitledim. Burada aynı yere bir kez daha şöyle bir sık iğne ile iyice sağlamlaşması adına toplamda 55 adet zincir çektim. Yine her bandanada yaptığım, dediğim gibi bu ölçüyü siz daha da uzun bağcık istiyorsanız 60'a 65'e çıkarabilirsiniz ya da kısa olsun istiyorsanız tamamen sizin isteğinize göre bağcığı kısa veya uzun yapabilirsiniz. 55 adet ben zincir çekerek bu zincir 55 adet zincir üzerine toplamda 54 tane sık iğne yaparak kaydırma yapmayacağım. Çünkü bandanamız böyle motifli ağır bir bandana görüntü itibariyle. Kaydırma daha ince olduğu için sık iğne ile ben aşağıya kadar ineceğim. Şimdi 55 adet zincirimizi yapalım. Hemen şöyle ikinciye de değil, üçüncü ilmekten ucu daha böyle düzgün olması için üçüncü zincir üzerinden başlayarak her ilmek içerisine bir tane sık iğne yaparak son zincire kadar bu şekilde devam edelim. Sonuna kadar sık iğne örelim. Evet, sonuna kadar bakın bu şekilde sık iğne yaparak ilerledim. Son burada ilk yaptığım sık iğne vardı. Böyle iki dalı var dışarıdan görünen. O ikisini birlikte geçirip tığımı aynı yere bir sık iğne ve yine ilk zincir içerisine geçiyorum. Sonrasında da bu köşelerdeki zincirlerimize, yani 13 zincirlik bu kısmın içerisine 8 adet sık iğne yapıyorum. Ben 8 adet doldum bu uzun görünen zincirler içerisine. 1 2 3 4 1 2 3 4 5, yok, ilk 13 zincirdi. Buraya 9 tane yapacağım. Sonrasında başta ve sonda 9 dolacağım. Çünkü burada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 13 tane zincirimiz vardı. Hemen 2 tane sık iğne bu kısma geçiş yaparken, bir tane bu tam ortaya yuvamıza, 2 tane yine bu tarafa ve yine aradaki bakın 9 zincirlik bu boşluğa geçiş yaptım. Buraya 8 tane sık iğne yapacağım. Bu aralardaki 9 zincirlik boşluklara 9 taneyi sadece başta ve burada, bir de en sondaki 13 zincirlik olan bölüme yapacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve hemen direkt diğer boşluğa geçiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 2 tane bu kısma yapıyoruz. Bir tane ortadaki yuvaya, 2
Bu yan tarafa yine 9 zincirlik boşluğa geçtim. 8 tane sık iğne. 4 5 6 7 8. Hemen direkt hiç bu ortaya batmadan diğer 9 zincirlik boşluğa geçiyoruz. Buraya da 8 tane sık iğne yapıyoruz. 4 5 6 7 8. Hemen motifimizin şu orta kısmına geçiş yaptık. 2 tane bu yuvanın içerisine, bir tane tam ortadaki bu yuvarlak yuvaya, 2 tane de yine yanındaki yuva içerisine yapıyoruz. Sonrasında yine direkt 9 zincirle oluşturduğumuz bu boşluklara 8'er tane sık iğne. Bakın göstereceğim şimdi. İlk başta 9 tane, bura 13 tane zincirle oluşturduğumuz yuvaydı. Sonrasında 2'şer tane şu yandaki yuvalara, bir tane de tam ortamıza oluşturduğumuz çiçeğimizin tam şu orta kısmı oluyor. Bir tane de buraya yapıyoruz. Yine 8 8 bu taraflara dolduk sık iğnemizi. 2 1 2 8 8 2 1 2. Bu şekilde tamamını örüyoruz. Bu 13 zincirlik boşluğa gelene kadar yapalım. Sonrasında burada da bir bağcık oluşturacağız. Evet arkadaşlar, şimdi bu kanadına da geldim. 9 tane de sık iğne buraya yaptım. Bir başta yapmıştık. Bir de bu 13 zincirli oluşturduğumuz boşluğa. Yine 55 tane zincir çekiyorum. Ve burada da sık iğne yaparak sonuna kadar geliyoruz arkadaşlar. Daha gösterecek bir şeyimiz kalmadı. Bandanamızın sonuna yaklaştık. 55 zincirle bağcık kısmını oluşturalım. Sık iğne ile yine başta burada ne yaptıysak bu bağcıkta aynısını yaparak buraya sık iğne ile kapatıyoruz ve bandanamızı tamamlıyoruz. Evet arkadaşlar, ben tamamladım bağcık kısmını ve ütü yapıp kapanışı da birlikte yapacağız inşallah. Bakın 55 zincirle yine sık iğne ile gelip burada kaydırma ilmeğiyle kapatıp bitirdim. Bu şekilde de gördüğünüz gibi ütüyle harika bir bandana modeli oldu. Motiflerimizin güzelliğine bakın. Çok güzel bir bandana. Ölçü olarak da yaklaşık şu uzunluğu benim 52 santim. Bağcıksız uzunluğu 52 santim oldu arkadaşlar. Bu kısmı da ölçelim birlikte. Ön taraf 52. Yan tarafta şöyle 40-43 santim. Uzunluğunda 44 de olabilir hatta. Çok güzel, tam yani yetişkin boy güzel bir örgü bandanamız oldu. Bugün de bir videonun sonuna geldik. Kanalıma abonelik ücretsizdir. Abone olarak merak ettiğiniz ya da istediğiniz farklı videolar yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Abone olarak da bana destek olursanız çok mutlu olurum. Başka bir videoda görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.